Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte kendi tasarımım olan kurdele fiyonk çalışması yapacağız. Örgüden yaptığım fiyonkumun bakın şöyle gayet güzel ve şık duruyor. Yapımı çok basit. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yapacaklar. Çünkü detaylı adım adım bir şekilde gideceğim. Yavaş anlatacağım sizler için. Bakın. İstediğiniz alanda kullanabileceğiniz çok şık bu örgü fiyonkların yapımını 2,5 milimetre tığ kullandım. Eliniz çok sıkıysa 3 numara da kullanabilirsiniz veya eliniz çok gevşekse 2,5 veya 2 numarayla da çalışabilirsiniz. Evet, burada kullandığım iplerim hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Kullandığım iplerim arkadaşlar amigurumi ipleri veya koton tarzı ipleri alıp başlayabilirsiniz. Benim bu ördüklerim koton ipler arkadaşlar. Oyuncak yapımı için ve toka yapımı için satın alınan iplerden. Evet. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Geçmeden önce de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım kanalıma abone değilsiniz. Lütfen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden beğenen, yorum yapan ve destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizlere daha net olsun diye şöyle bakın. Yeşilin tonu harika duruyor. Koton tarzı ve amigurumi ipleri olarak geçiyor zaten bunlar. Şimdi bakın ilk başlarken hemen şöyle şu benim sıkılama zincirim olsun hatta. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Birinci zincirin içerisinden geçerek şöyle çift kat geçin ki gevşek olmasın zincirin arası. İp kaydırma tekniğiyle şöyle küçük bir halka oluşturdum. Bundan sonra 1 2 3 4 5 adet zincir çektim. Bu 5 adet zincirimden sonra tığıma ipimi alıyorum. Bu halkanın içerisinde işlem yapacağız sürekli. Hemen buradan bakın ilmek çıkartarak şöyle 3 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeği şu şekilde bir alarak 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar ipimi tığıma doladım. Halkamın içerisine geçiyorum. Burada 2 ilmeği arkadaşlar tekrardan tığımdan bu şekilde çıkartıp 3 tane ilmek oldu. 2 şu zincirin ilmeğini saymayın. 1 2 şöyle tekrar 2 tane ilmeği çıkardım. 1 2 3 ilmeğimi aldım. Halkaya geçiyorum. Buradaki uzunlukları çok kısa olmasın. Bu şekilde ideal. Bakın 1 2 3 4 ilmeğimi alıyorum. 5 ikisini bir çıkardım. 6 7 toplamda 10 tane yapacağız. 10 adet olacak. 8 hemen şöyle tutuyorum. Bunların boylarının eşit olması çok önemli. Şöyle 9 her zaman 2 tanesini ilmeğimin 2 tanesini çıkartıyorum sonrasında. Olabildiğince düz yapmaya çalıştım ve 10. Bakın şöyle elinizle gerdirerek düzeltebilirsiniz. Şimdi burada geriye doğru ipimi kaydırmış olacağım. Bir tanesini şöyle hatta 2 ilmeğimi tekrardan göstereyim. Şöyle bir ilmeğimi kaydırdım. Bir tane daha ilmeğimi kaydırdım. 2. Şimdi bakın şu benim yumağımdaki ilmeğim yani tığımdaki ilmeğim asıl ilmeğim bu ilmeklerin arasından geçireceğiz sürekli. 1 2 tane ilmeğimi aldım. Tekrardan bu ilmeğimle bir tane ilmek ekleyerek hep 2 2 çekiyorum bakın. Bu şekilde. Geriye doğru giderek kurdelemin
sağ tarafındaki kanadını oluşturmuş oldum böylelikle. Şöyle elinizle düzeltin. Düzgün durması dediğim gibi çok önemli. Şöyle. Bu aşamadan sonra bakın 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimden sonra şurayı görüyorsunuz. Hemen bu çektiğim 5 zincirin sol yanı. Buraya sıkı iğne ile o 3 tane çektiğim zinciri sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum tekrardan. Bakın şöyle 2 ve 3. Bunları arkadaşlar trabzan olarak kabul edelim. Hemen 2 ve 3.'nün arasındaki boşluğa görüyorsunuz. Buraya girdim. Sıkı iğne ile burasını bayağı şöyle ilmeğinizi daraltın, gevşek durmasın. Şöyle sıkılayın hatta. Daha güzel duruyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki zaten boşlukları yaptığınız zaman fark edersiniz. Burada da net bir şekilde görünüyor zaten. Toplam 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisinden sıkı iğne tekniğiyle 3 zincirimi sabitliyorum ve sıkıyorum. 1, 2, 3 zincirim. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincirim. Evet, özellikle çıt çıt toka olarak kullanabileceğiniz bir örgü fiyonk oldu. Dediğim gibi kendi tasarımım çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi bakın son kez 1, 2, 3 tane zincirimden sonra nereye batıyorum? Hemen burada karışık gibi duruyor. Şurada. Bakın hemen ayırdım. Burayı siz de öreceğiniz zaman fark edersiniz. Buraya geçtim. Şöyle buradan alıyorum. Bu kısma bu şekilde geçiş yaptım. Ve hemen şöyle çeviriyorum. Buradaki batacağım nokta, hemen bir ipimi sabitlemem gerekiyor. Tam arka kısımda bakın. Son kısımda şöyle göstereyim. Küçük bir iğne bulabilirsem tam nerede olduğunu net göstereceğim. Tam şu kısımda. Şurayı görüyorsunuz. Buraya giriş yaparak ip kaydırma tekniğiyle arka tarafa geçmiş olacağız. Tam şurası. Hemen ilmeğimi şöyle daralttım hafiften. Buraya çok sıktığım için evet, şöyle tırnağımla geçtim. Burada ipimi kaydırdım ve sabitlemiş oldum. Bakın gayet net bir şekilde belli oluyor modelim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimden sonra ne yapıyorum? Bu kısmı artık bitirdim, tamamlamış oldum. Halkamın içerisine geçerek buraya şöyle sıkı iğne ile sabitledim. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle şu kısımları da düzeltin arkadaşlar. Fazla uzun olanları düzeltip o şekilde devam edin. Eğer baktınız olmadı, hoşunuza gitmedi, atlamayın. Bakın. Model yapan kısımda tam da şu kirpik kısımları oldu. Çok güzel. Ha, kirpik kısmı deyince de kaç adet kirpik yaptık burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet toplamda arkadaşlar. Şimdi ilmeğimi tekrardan alıyorum. Diğer kısmı da oluşturalım. Bu aşamayı yaparken bakın. Şurada şu şekilde tutuyorum ki bir taraftan tutuyorum.
Hani diğer tarafta eşitsizlik olmasın. Buradan çekiştirirken burası kaymasın. Hani ilmek kısımları. Tekrardan arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kısmı yaptım mı? Evet. 1 sayalım. 10 adet olacak. Şöyle 2 ilmeğimi aldım. Şöyle 3 ilmeğimi aldım. Şöyle 4 ilmeğimi aldım. 5 ilmeğimi aldım. 6 ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimi alıyorum. 8 tekrar aldım. 9 şöyle dediğim gibi çekiştirin. İlmeğimi aldım ve 10. Evet, bakın bu şekilde ne yapıyorum? Hemen şu 2 tane ilmeğimi bir aldım. Sonrasında bu ilmekle her zaman, her defasında bir ilmek kaydırıyorum. Bu benim sabit ilmeğim. Bir ilmek geriden alıyorum tekrardan. Bu şekilde geriye doğru gideceğim. Bakın tekrar toparlamış oldum. Başlangıca döndüm. Elimle düzeltiyorum. Burada ne yapıyorduk? 1 2 3 zincir çekiyorum tekrardan. Hemen bakın şurada bir tane ilmek gibi duran yer var. Oraya batmayın. Hemen şu kısma. Direkt boşluğa. Bu şekilde. Devam edelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen bu kısma. Geçişimi yapıp ilmeğimi daraltıp şöyle sabitledim. 1 2 3 zincir. Toplamda buraya 10 tane kirpik oluşturacağız. 1 2 3 zincir. Evet. Şimdi ipimi arka tarafa çekmek için nereye batıyordum? En son bakın şuradaki, hemen tekrardan dikiş iğnemle göstereceğim. Şu kısım. Bakın. Tam buraya girişimi sağlayacağım. Hafif ilmeğimi daralttım. Tırnağımla şöyle ilmeği ittirerek tığıma yerleştirdim. Şimdi burada ilmeğim tam kenar kısma kaymış oldu. Evet, bakın. Çok şık duruyor. Sizce de öyle değil mi? Yorumlara yazın lütfen. Şimdi burada 1 2 3 4 5 adet zincirimi çektim. Buradaki batacağım nokta neresi biliyor musunuz? Bakın. Şimdi sık iğne ile zincir geliyor. Tam dibinden zincir başlamış oluyor, değil mi? Bir devamlılık var burada. Bunu da tam dibine batmayacağım. Çünkü dibine battığım zaman, yani halkanın içerisine batmayacağım. Zincirimin ilk zinciri olan, yani şu zincirimin, 5 zincirimin birinci zincirine, tam şu kısma girişimi yapacağım ki burada da bir devamlılık sağlansın. Ve şöyle yapalım. Birinci zincire geçiş yapıyorum. İp kaydırma tekniğiyle bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimi şöyle hafif yükselttim. Bu göbek kısmına, halka olan tarafına, şuraya istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. İster boncuk takın, ister düğme takın. Nasıl yapmak istiyorsanız, ister pul yerleştirin.
Evet. Şimdi elimizle de düzelttik bayağı. Bunu halkanın içerisinden geçirtip arkaya çektim. Şu şekilde. Bu kısımda bakın şu başlangıç ipimizi hatta uzun bıraktıysanız, benimki hafif kısa, şöyle ikisini birden düğüm atarak birbirine daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar, bakın örgü fiyongumun, örgü kurdelemin yapım aşamalarını basit bir şekilde tamamlamış oldum. Gayet hoş, şık duran, elbise süsü olarak da kullanabilirsiniz. Tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.